Herkese merhaba. İnşaatlarımızın, yapılarımızın, canımızı içine koyduğumuz, ailemizi içine koyduğumuz evlerimizin bundan sonraki süreçte çok daha güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlamak mümkün. Bu video serisinde sizlere bu konudaki önerilerimi aktaracağım. Şimdi ilk olarak yaşadığımız ağır depremlerin ardından tabii ki her kafadan bir öneri çıkıyor. Bunu anlayabiliyorum. Çok normal bir durum. Ve şu anda da gündemde olan konumuz sismik izolatörler, betonarme perdeler vesaire. Sismik izolatörün bir defa bugün gündemde olması gerçekten çok güzel bir şey. Evet, bu bir günde değişebilecek bir olay değil. Şu an Türkiye'de bunun üretimini yapan zaten toplamda 3 tane firma var. Ancak bunun bugün gündeme gelmesi önümüzdeki 20 yıl için, önümüzdeki 30 yıl için güzel bir gelişme. Bugün bunları konuşuyor olmamız gerçekten güzel gelişmeler. Neden güzel gelişmeler diyorum? Çünkü Türkiye'nin yapı üretirken ele aldığı 3 tane faktör var. Emniyet, estetik ve ekonomi. Ancak şimdi mühendislik fakültelerinde genel öğreti şudur. Biz ülke olarak çok ekonomisi mükemmel bir ülke olmadığımız için verimli bir şekilde optimum verimle yapılarımızı üretmek isteriz. Bunu birazdan daha da detaylı anlatacağım ancak örnek veriyorum. Yapılarda kullandığımız bizim güvenlik katsayıları vardır. Örneğin bu hastanelerde 1,5 iken, yani biz deprem kuvvetini 1,5 kat büyütüp tasarım yaparken hastanelerde, özel konutlarda, yani her gün içinde barındığımız konutlarda, yaşadığımız yerlerde, otellerde yapı güvenlik katsayısı 1. Yani I güvenlik katsayısı 1. Bu ne anlama geliyor? Hastaneleri, alışveriş merkezlerini yüksek katsayılarla tasarlarken, örneğin alışveriş merkezinde 1,2'dir bunun katsayısı. Konutlarımızı, yani ailemizin oturduğu konutları, çocuklarımızın yaşadığı konutları, sevdiklerimizin, eşimizin, dostumuzun her gece uyuduğu konutları bir katsayısıyla hazırlamamız anlamına geliyor. Tabii ki tek güvenlik katsayımız bu değil bizim. Ancak neden konutları 1 olarak alıyoruz sorusuna vereceğiniz cevap yine az önceki konuya dönüyor. Ekonomi konusuna dönüyor. Yani amacımız optimum bir şekilde konut üretimi sağlayabilmek. Öncelikle bu felsefeden sıyrılmamız gerekiyor. Bizim tam güvenlikli yapılar oluşturmamız gerekiyor. Güçlü perdelerimizle, güçlü güvenlik katsayılarımızla ve daha yüksek ivmelerle ve tabii birazdan da bir sürü zaten kriter hazırladım. Bunları da tek tek açıklayacağım. Ancak öncelikle bizim mentalitemizin değişmesi gerekiyor. Düşünce yapımızın değişmesi gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Az önceki konuya dönecek olursak evet, sismik izolatörlerin konuşulması güzel. Ancak eğer biz ekonomi konusunu gündemden çıkaracaksak, yani ekonomiyi değerlendirmeyeceksek, zaten iş sismik izolatöre gelmeden de çözülebilir durumda. Yani biz sismik izolatöre dünyalar kadar para harcayacağımız yerde zaten bunu betonarme perdelerle, diğer zemin iyileştirme tasarımlarımızla zaten bunu tasarlayabiliyoruz. Zaten bunu hazırlayabiliyoruz. Mesele şu. Mesele bizim ekonomi faktörünü, bu işte 3E kuralı deriz, bunların arasından sıyırıp 2E ile yola devam etmemiz. Hatta belki estetiği bile sıyırıp tek E ile yola devam etmemiz. Mesele aslında bu. Mesele kafa yapımızın değişmesinden kaynaklanıyor. Şimdi tabii bunlarla ilgili pek çok öneriler var. Yani çünkü pek çok meslek disiplininin bir araya gelerek oluşturduğu bazı toplantılar yaptık. Ve bu toplantılar sonucunda pek çok tabii fikir ortaya atıldı. Bunların bir kısmını elememiz gerekti ve bu videoda da size bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak imar planlarımız değişmeli. Revize imar planları hazırlanmalı. Ve burada toplanma alanları, yol genişleri gibi zaten bu konu çok fazla gündemde olduğu için çok da fazla detaya girmeyeceğim. Ancak parsel ve yapı geometrisi üzerine ekstra çalışmalar yapılmalı. Yani burada Rönesans rezidans örneği bizim için oldukça önemli bir örnek. Yapı derinliği 17 metre iken yapı yüksekliğinin 60 metre olduğu internette okudum. Tabii kesin bilgi değil bu kesinlikle. Bu çok oransız bir durum. Yani bu konuda örnek veriyorum, yapı derinliği X kadar olsun, yapı yüksekliği bunun 2 katını aşmamalı belki ya da 2,5 katını aşmamalı. Tabii ortalama derinlik alınabilir belki üçgen bir parselse. Ve parsel ve yapı geometrisi belirlenirken de aslında yapılarımızın artık nizami, yani kare formu veya dikdörtgen formunda oluşması gerekiyor. Yani böyle yamuk formu veya işte üçgensel bir form kesinlikle artık oluşmaması gerekiyor. İmar planlarının buna göre hazırlanması gerekiyor. Tabii imar planları demişken çıkma konusuna girmezsek olmaz. Çıkmalar bu ülkenin kanayan yarasıdır. Neden? Siz çıkma yapıyorsanız, örnek veriyorum, 4 cepheden çıkmanız var. Bir defa zaten köşelere perde koyamıyorsunuz. Cepheye paralel olacak şekilde perde koyamıyorsunuz. Ancak işte cepheniz burası olsun, yani buradan bir yol geçiyor olsun. Ancak işte buna dik perdeler koyabiliyorsunuz. İşte altta bir dükkan var, bir şeyler var. Tabii ki bölemiyorsunuz ancak hadi dükkan olmasa bile çıkma var. Sonuçta kolonu altta bu hizadayken üstte çıkmanın hizasını alamıyorsunuz. Altta neredeyse üstte de orada olmak zorunda. Yol genişlikleri ve toplanma alanları mutlaka hazır tutulmalı. Ve toplanma alanlarının altyapıları da hazır tutulmalı. Bunu sadece deprem için söylemiyorum. Herhangi bir olağanüstü afet durumunda bu toplanma alanlarına bizim ihtiyacımız olacak ve bunların altyapılarının şimdiden hazırlanması gerekiyor ki şu an deprem bölgesinde bunun eksikliğini çok hissettik.
Bu altyapıların hazırlanması da bizim için çok fazla süreye neden oldu. Ve tabii çıkma konusu acilen çözülmesi gereken bir konu. İmar planıyla alakalı yine bir başka kanayan yaramız bitişik nizam konusu. Çünkü bitişik nizam konusunda pek çok risk barındırıyoruz. Örneğin çekiçleme etkisi bu depremde çok fazla hasara neden oldu. Bitişik nizam konusuyla ilgili farklı bir faktöre daha değineceğim. Uygulama açısından değerlendirdiğim bir faktöre daha değineceğim. Ancak buna birazdan değinmek istiyorum. Şimdi hiç konuyu dağıtmadan elimdeki listeden ilerlemek istiyorum. Şöyle uzun birkaç sayfalık bir listem var aslında. Epey çalıştım bu videoyu çekmeden önce. Konu başlıklarını sadece not aldım. Şimdi bir başka konumuz şu. Çok önemli bir faktör var binalarımızın güvenliği için. Nedir o? Her şantiyede bir şantiye şefi olmalı ve bu şantiye şefi, özel konut projeleri için söylüyorum, inşaat mühendisi veya mimar olmalı. Şimdi elektrik mühendisi arkadaşlarım, makine mühendisi arkadaşlarım bana kızmasın. Ancak bir trafo inşaatı varsa evet orada elektrik, elektronik mühendisi de örnek veriyorum şantiye şefi olabilir. Buna kesinlikle kimsenin itirazı yok. Orada da inşaat mühendisinin işi yok mesela. Ancak bırakın da yapı sektöründe yani özel konut inşaatlarında bırakın da inşaat mühendisi veya mimar şantiye şefi olarak rol alsın. Şimdi bu 2024 yılında bu kanun zaten geçti. 2024 yılı itibariyle bu böyle olacak. Yani sadece inşaat mühendisi, mimar ve bununla ilgili inşaatla alakalı teknikerler şantiye şefi olabilecek. Elektrik, elektronik mühendisleri ve makine mühendisleri şantiye şefi olamayacak özel konut projelerinde. Şu anda hala bazı belediyelerimiz buna müsamaha gösteriyor. Ancak önümüzde hala 8 ayımız var. Bu yanlıştan ne kadar erken dönersek o kadar avantajlı oluruz. Şimdi gelelim yeniden her şantiye bir şef konusuna. Bu konuda zaten bas bas bağırıyoruz. Benim de hemen hemen pek çok videomda bununla ilgili mutlaka bir sözüm vardır. Her şantiyede bir şef olmak zorunda ve bu şantiye şefinin müteahhitle arasında ticari bir bağ olmaması gerekiyor. Nasıl olacak? Tıpkı yapı denetim sistemi gibi bir havuz sistemi olacak ve şantiye şefi oradan atanacak ve dolayısıyla müteahhit bakanlığın sistemine parasını ödeyecek, şantiye şefi de oradan ücretini alacak. Bu bir sistem veya Japonya'daki gibi bir sistem uygulanabilir. Yapının projesini hazırlayan mühendis inşaatında başında duracak. A'dan Z'ye kadar, başından sonuna kadar yani. Ancak sonuç her türlü aynı noktaya gidiyor. Her şantiyede bir şef, bir şantiye şefi olmazsa olmaz. Şimdi zaten eksikleri ben tek tek sayacağım. Bunların da çoğunun şantiye şefine gittiğini zaten göreceksiniz. Gelelim bir başka konuya. Zemin iyileştirme konusu çok önemli. Şimdi 99 depreminde biz üst yapıda eksiklerimizi gördük ve üst yapıda devrim niteliğinde değişiklikleri oldu. Yani sonrasında çıkan yönetmelikler 2007 yönetmeliği, 2018 yönetmeliği üst yapıda devrim niteliğinde yönetmeliklerdi. Bu depremse yani Maraş merkezi depremlerse altyapıda devrim niteliğinde olmak zorunda. Çünkü Hatay özellikle zemin konusunda büyük sıkıntılar çekti ve bunun neticesinde de Hatay'da çok fazla yıkım yaşadık. Dolayısıyla şimdi bizim yönetmeliklerimizde zemin iyileştirme uygulamaları ile alakalı çok fazla detay yok. Öncelikle bunların hazırlanması gerekiyor. Zemin iyileştirme ile alakalı hangi testlerin yapılacağının netleştirilmesi gerekiyor ve bu testlerle alakalı mutlaka denetim faktörünün devreye girmesi gerekiyor. Örneğin şu anda bu mevzuata tam olarak hakim değilim. Sadece yapı denetim firmalarındaki arkadaşlarımla konuştum ve onların söylediğini söylüyorum. Örnek veriyorum. Zemin iyileştirme projesini yapı denetim denetliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Zemin iyileştirme işleminden sonraki sonuç raporunu da yapı denetim denetliyor. Mevzuatta böyle. Bunda da bir sorun yok. Ancak o aradaki imalat kısmını denetleyen bir faktör yok. Belediye denetlemiyor, yapı denetim denetlemiyor. Zemin iyileştirme işini kim denetliyor? Yani evet, müteahhit firmanın bir şantiye şefi olabilir, uygulamacıdır. Ancak bunun denetim faktörü nerede? Bu konuda bir eksiğim varsa lütfen belirtin. Lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Bu konuda benim bir eksikliğim varsa ben de gerçekten işin doğrusunu öğrenmek istiyorum. Ancak benim uygulamada gördüğüm şu, hiçbir zemin iyileştirme uygulamasına yapı denetim firmaları teşrif etmedi. Benim gördüğüm bu. Ancak burada hem mevzuat olarak yapı denetim şirketleri ve çalışanları yanılıyor olabilir. Ben tam hakim olmayabilirim. Bu konuda bir bilginiz varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Veya bu konuyla ilgili bir eleştiriniz varsa da yine aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi tabii zemin iyileştirme konusunda şöyle bir handikap var bizim ülkemizde. Evet, zemin iyileştirme uygulamaları yapılıyor, yapılmıyor değil. Hatta şu anda çok kısa ekrana taş kolon zemin iyileştirmesi yöntemini getireceğim. Gördüğünüz gibi burada burgu makinesiyle zemin açılıyor. Buradan toprak çıkartılıyor. Buradan kepçeyle taşı iteliyorlar. Kaydıraktan iner gibi ters burguya alıyorlar. Sonra da buna zemin iyileştirdik diyorlar. Şimdi bakın, zemin iyileştirme işini siz denetlemezseniz, siz kurallarını koymazsanız zemin iyileştirme işini böyle yaparlar. Pek çok şehirde yıllarca böyle uydurmasyon yöntemlerle zemin iyileştirme yaptılar. Kim denetledi bunu bugüne kadar? Yok. Öyleyse hatalarımızdan ders almamız lazım. Bu deprem bir milat. Zemin iyileştirme aşamasının tüm ayrıntılarını belirlememiz lazım. Kazık boyu, kazık çapı, her şey dahil. Örneğin kazık boyu. Şimdi eminim sizin şehrinizde de vardır. Eğer sektörden biriyseniz özellikle mutlaka duymuşsunuzdur. Vatandaşlar kendi makinalarının kazık boyuna göre, yani benim makinem örneğin 8 metre inebiliyorsa 8 metrelik zemin iyileştirme projesi hazırlatıyorlar. Ya arkadaş, belki oranın ihtiyacı 15 metre.
Yani bütün şehirde senin yaptığın yerler 8 metre zemin iyileştirmeye ihtiyaç duymuş olabilir mi? Yani ne yazık ki denetim faktörü olmadan biz bu işin içinden çıkamayız. Dolayısıyla zemin konusunda çok kararlı adımlar atılması gerekiyor. Tabii yapı denetim sistemine gelmişken yapı denetim şirketlerinin de ekstra olarak denetlenmesi çok sağlıklı olacaktır. Bununla ilgili de çapraz denetim. Şehirler arası çapraz denetim belki zor olabilir ama aynı şehir içerisinde çapraz denetim çok sağlıklı sonuçları elde etmemize neden olabilir. Bu konunun da mutlaka tartışılması gerekiyor. Ancak bu konu üzerinde çok durmayacağım çünkü bu konu üzerine çok kafa yormadım. Yani kafamda şu an bir altyapısını hazırlamadım ama çapraz denetim her zaman iyidir. Bununla ilgili belki gerekli adımlar atılabilir. Yapı denetimler sonuçta bugüne kadar havuzla iş almıyorlardı. Bundan önce hep müteahhitten para alıyorlardı. Müteahhitle pazarlık yapıyorlar. Dolayısıyla yapı denetimlerin hem müteahhitlerle hem de idarelerle bir ahbap-çavuş ilişkisi var. Bu ahbap-çavuş ilişkisi kesilmeden bizim işlerimiz düzelmeyecek. Dolayısıyla biz çapraz denetime ya da çok daha katı disiplinde denetime ihtiyacımız var. Şimdi bir başka konuya daha değineceğim. Yıkılan binaların enkazlarından beton numuneleri alıyorlar. Şimdi diyorlar ki ya bu binanın beton sınıfı çürükmüş. İyi de o bina 30 yıldır oradaydı. Neden almadın? Yani evet şu an günümüzdeki betonlarda taze betondan numune alınıyor. Ama taze betonu kür havuzuna götürüyoruz. Bebek gibi bakıyoruz orada. Yerinde öyle mi? Yerinde kış şartlarına maruz kalabiliyor o beton atıldıktan sonra. Yaz sıcağına maruz kalabiliyor. Kürlenmiyor. Bakın kür meselesi çok önemli bir konu. Bir betonu kürlemezseniz yani kaba tabirle söyleyeceğim. Sulamazsanız o beton sizin laboratuvarda aldığınız sonucu kesinlikle vermeyecektir. Hatta bununla ilgili de bir deney yapmak istiyorum. Bir numuneyi kür havuzuna koyacağım. Bir numuneyi de şantiye şartlarına koyacağım. Ve sonuçları da gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bakalım numune sonuçları nasıl çıkacak? Böyle de bir video çekmek istiyorum. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? Sertleşmiş betondan bir numune alınması gerekiyor. Yani beton attı vatandaş. Taze beton numune sonuçları güzel geldi. Eyvallah. Bu bir kıstas. Ancak yerinde de bakalım o adam betona kür yapmış mı? Betona iyi bakmış mı? Betonu dökerken su katmış mı? Betonla segregasyon oluşmuş mu? Yani beton dediğiniz öyle tek işte basınç deneyi yap oldu bitti bir olay değil ki. Betonun dökümünün ardından ve beton dökümü esnasında pek çok farklı faktör var ve bu faktörlerden birinde ya da birkaçında hata yapmanız sizin laboratuvardaki sonuçtan çok farklı bir sonuç almanıza neden olacaktır. Dolayısıyla beton atıldıktan 7. gün sonra veya 28. gün sonra mutlaka karot alınmalı ve bu karot numuneleriyle o beton sınıfı değerlendirilmeli. Tabii bunu da şimdi bütün yapılarımız bizim Türkiye'de kolonlu ne yazık yani perdeli yapıya henüz geçemedik. Birazdan o konuya da geleceğim ama kolonlu yapıda bu biraz zor olabilir. Evet işte etli aralıkları bilmem neler hani orada işte zaten çok çubuk bir eleman var. Yani zayıf bir eleman var ve siz oradan iyice zayıflatıyorsunuz. Evet çok sağlıklı olmayabilir ancak perde betonda bunu rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Yani perde betonunu açacağınız bir tane karot numunesi sizin yapınıza zarar vermeyecektir. Eğer emin ellerde, düzgün ellerde bu iş yapılırsa. Bu arada karot numuneleriyle alakalı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Malatya'da değerli arkadaşım inşaat mühendisi Mustafa Şen'le birlikte hasar tespiti yaparken bir kolonla karşılaştık. Karot almışlar ancak içini uygun malzemeyle doldurmamışlar. Hatta hiç doldurmamışlar, bomboştu. Ve orada hasar oluşumunu gözlemledik. Şu anda da ekrana getiriyorum. Karot mu alınmış? Kolundan. Şey mi? Güçlendirme falan mı yapmaya çalıştınız? Video çekiyor musun? Çekiyorum. Karot olunan delikten kesme çatlağı var. Yaklaşık 3 milim civarında. Aynı şekilde kirişin düğü yüzünden de öyle boyunca çatlamış. O taraftan karot alınmış. Evet. Her katta sertleşmiş beton numunesini aldık. Tamam. Ancak biraz daha geriye gidelim. Şimdi bizim beton sınıfımız ne olmalı? Şimdi halkımız şu an panik açıkçası. İşte şu an yönetmelik C25 betona izin veriyor eyvallah ama vatandaş diyor ki işte C35'ten aşağısı çürüktür. Benim de YouTube yorumlarıma bu şekilde gelen yorumlar var. Son 2 video öncesine galiba. Artık gazete küpüründe vatandaş okuduğu şeyi, kahvehanede duyduğu şeyi, televizyona duyduğu şeyi ne duyduysa artık bir kriter üzerinden inşaatları yargılamaya başlıyor. Yani şu sancılı süreçte artık insanları da anlamak lazım. Kesinlikle bunları yargılamamak lazım. Ancak bu iş öyle değil. Bu işin bir standardı var. Bu standart nedir? Şimdi bizim TS 206 diye bir yönetmeliğimiz var. Bunun devam niteliğinde yönetmeliği de TS 13515. Burada diyor ki çevresel etki sınıflarına göre beton sınıfı tayin edebilirsiniz. Şimdi tabii ki biz hesaplara göre beton sınıfını tayin ediyoruz. Ancak bunun yanında bir de çevresel etki sınıfı dediğimiz durumlar var. Örneğin bir beton, yani bunu eskiler daha iyi bilir bu arada. Yani eskiler biliyor bunu, yeniler bilmiyor enteresan bir şekilde. X kuşağı diyeyim eskiler derken onlardan bahsediyorum. Bir beton döktünüz, üzerine kar yağdı.
Eskiler şunu der, ya işte beton zarar gördü. Yeniler bunu anlamıyor. Halbuki bu TS206'da var. Yani çevresel etki sınıfı diyebiliriz buna. Nedir o? Eğer beton bazı çevresel etkilere maruz kalacaksa, yani sizin iklim koşullarınız bunu gerektiriyorsa veya diğer koşullar bunu gerektiriyorsa, işte denize yakınlık olabilir veya işte farklı koşullar olabilir. Sizin beton sınıfını tayin ederken alt limitleriniz deprem yönetmeliğinden farklı bir alt limite dönüşüyor. Yani deprem yönetmeliği C25 öneriyor olabilir. Ancak size çevresel etki sınıflarından dolayı TS206 C35 öneriyor olabilir. Bu arada bu çevresel etki sınıflarının çoğu da sizi C30'a götürüyor. Dolayısıyla ülkemizde de deprem yönetmeliği revizesiyle en az beton sınıfının C30 olması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka önerim şu. Kolonlarda mutlak suretle onluk etriye kullanılmalı. Neden? Çünkü ülkemizin yapı stoğunda genellikle kalıplar U şeklinde kuruluyor. Yani şu şekilde kuruluyor. U şeklinde kurulduktan sonra İçine demirler döşeniyor ve ardından da kapak kapatılıyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Ancak U şeklinde kurulduğu için uzun yöndeki çirozları yerleştirmekte uygulamada sıkıntı yaşıyorlar. Ve uzun yöndeki çirozlar 135 derece olmuyor en basitinden. Uzun yöndeki çirozlar etriyeyi de sarmıyor. Dolayısıyla bu konuyu nasıl çözebiliriz? Örneğin uzun yöndeki çirozun sayısını azaltabiliriz, ancak nasıl azaltacağız? 8'lik etriye 8'lik çiroz değil, 10'luk etriye 10'luk çiroz kullanacağız. Bu bize bir miktar avantaj sağlayacak. İkinci olarak eğer kalıbı U şeklinde değil de L şeklinde kurarlarsa, şu anda sağ üst köşede görüyorsunuz. Burada bir video linki bırakıyorum. Bu videodan da kalıbın kurulum aşamasında L kalıp kurarak nasıl uzun çirozları düzgün takmanız gerektiğini de yine göreceksiniz. Ancak bu faktör çok önemli. Bunun dışında en az kolon boyutu bizim yönetmeliğimize göre 30 santim. Yani 30'a 30 bir kolon yapabiliyorsunuz. Ancak bu 30 santimin yapının yüksekliğiyle değişen bir faktör olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kolon boyu, bu arada şundan da bahsetmiyorum. Kolon boyutları tabii ki hesaba bağlı olarak çıkıyor. Bundan bahsetmiyorum. Ancak bununla ilgili yine bir alt limit getirilmeli. Yani örnek veriyorum. 50 metre yükseklikteki bir binada dar kenarı 30 santim olan bir kolon kullanılmamalı. Mesela örnek veriyorum, 30'a 120'lik bir kolon 50 metre yüksekliğindeki bir bina için yeterli midir? Bu konuyla ilgili tabii çok fazla teori var. Bununla ilgili en bariz öneri, kolonun dar kenarı yapı yüksekliğinin 50'de birinden büyük olmalıdır önerisi var. Yani 50 metrelik bir kolon için konuşursak kolonun dar kenarı en az 100 santim olmalıdır. Örnek veriyorum, %100'lük bir kolon 50 metrelik bir yapı için aslında makul. Dolayısıyla kolon boyutları konusunda da revizeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabii kolon boyutuna girmişken perde boyutuna girmezsek olmaz. Bununla ilgili zaten konuşacak çok fazla bir şey yok. Biz yapılarımızı yeteri kadar perdeyle tasarlamıyoruz. Bizim işte kontrollü hasar, performans analizine göre tasarımlarımız var. Ancak görüyoruz ki bunlar yeterli değil. Çünkü inşaat aşamasında harcayacağınız %5'lik fazla maliyet sizin daha sonraki hem can kaybı, hem mal kaybı, hem de işte güçlendirme gibi ekstra maliyetlerin önüne geçmenizi sağlıyor. En başta harcayacağınız %5, hadi bilemedin %10'luk bir maliyetten bahsediyorum. Şimdi mesela bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bir firma şu anda apar topar karbon fiber güçlendirme işine girdi ve harcadığı para 500 bin 600 bin civarında. Eğer madem bunu yapacaktı, madem bir endişesi vardı, gerçi genelde endişeler depremden sonra oluştu ama en başta perdeli sisteme dönseydi, yani bu Japon deprem yönetmeliğindeki sisteme dönseydi zaten aynı paraya çıkacaktı. Ekstra da bunlarla uğraşmamış olacaktı. Bu Japon deprem yönetmeliğinde yine şu anda açıklama bölümüne yazıyorum. Zaten çok basit bir formül. Bu Japon deprem yönetmeliğe eklerlerse, bizim yönetmeliğimize eklerlerse yapılarımız mecburen perdeli olmak zorunda kalacak. Hem de çok yoğun perdeli olmak zorunda kalacak. Ve Japon deprem yönetmeliğini aslında bu kadar başarılı kılan formülün de bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer bir konuya, sistem kirişi ya da şu an bilinen adıyla moment kirişi. Buna herkes farklı isimler veriyor. Çerçeve kirişi diyen de var. Şimdi kolonları birbirine bağlayan, özellikle çıkmalı yapılarda uçtan birbirine bağlıyorlar ama kolonlar birbirine bağlanmıyor. Yani kolonların olduğu yerlerde arada bir bağlantı yok. Hatay'da da bunun örneğini zaten görüyoruz. Çıkmalı yapılarda bu aradaki moment kirişi yok. Yönetmeliklerde de buna dair bir dayatma yok. Yani bunu mutlaka yapmalısın. Yok, böyle bir madde yok. Şimdi hal böyle olunca, buna son videomda da değinmiştim gerçi. Şimdi bir müteahhit firma bu sistem kirişini koymadığında salonu tertemiz görünüyor. Ama diğer firma koyduğunda müşteri geliyor ve burun kıvırıyor. Bunun diyor işte odanın ortasından kiriş geçiyor diyor. Şimdi haliyle o müteahhit firma bir sonraki projesinde o kirişi koymamak istiyor ve inşaat mühendisi de buna zorluyor. Şimdi bu bir zincir. Bir tane halka, yani bir inşaat mühendisi burada taviz verdiğinde, ki taviz vermek de demeyeyim, yönetmelikte bununla ilgili bir zorlama yok gerçekten. Ama bir inşaat mühendisi buna adım attığında pıtır pıtır hepsi zaten aynı şekilde o kiriş olmadan inşa ediliyor. Dolayısıyla da yapıyı biz kirişli sistem olarak
tasarlıyoruz. Ancak yapı sanki kirişsiz sistemmiş gibi davranıyor deprem anında. Ne oldu? Bir sürü hasar, bir sürü yıkım. Yani bu tamamen bu arada yönetmeliğin hatası. Bu Ahmet'in, Mehmet'in, X müteahhitinin, Y mühendisinin, Z mimarının hatası değil. Bu tamamen yönetmeliğin hatası. Bu 99 depreminde zaten görüldü. 99 depreminde tespit edildi ve göstere göstere bunu yönetmeliğe koymadılar. Dediler ki mühendis bunu düşünsün, her şeyi biz yazamayız. O iş öyle değil. Yani Japonlar her tarafa perde koyduruyor projelerinde. Çünkü onlarda şu olay yok. Mühendis düşünsün, biz yönetmelikte işte en alt sınırları belirleriz. Adamlarda böyle bir algı yok. Adamlar binalar yıkılmasın diye elinden geleni yapıyor. Bu algı sadece bizde var. Yani işte işini düzgün yapsaymış projeci. İşte projeci şantiye şefine sallıyor. İşte sağda durmamış diyor. Şantiye şefi bir başkası. Yani bu zincir gerçekten artık mide bulandırıcı bir halde. Biz denetim için yeni faktörler ekledikçe iş iyice çıkmaza gidiyor. Az önce de dediğim gibi yani keşke projeyi hazırlayan mühendis inşaatında başında dursa. Kendi projesine zaten hakim ve yani oradaki o bütün işte projecinin şantiyeciye, şantiyecinin başka birine sallama olaylarını da keşke aradan çıkarmış olsak. Projeci şantiyede de bulunacağı için tabii bir yıl içerisinde maksimum 2 tane, 3 tane belki yapı ortaya çıkarabilecek, proje ortaya çıkarabilecek. Ancak bu da aslında çok nitelikli projeler çıkmasına neden olacak. Yani aslında çok faydalı ve çok verimli bir durum oluşabilir. Diğer bir madde kiriş sürekliliği ve kiriş süreksizliği konusu. Yani bu sistem kirişiyle artık yakın akraba bir konu olduğu için buna da hemen değinmek istiyorum. Kirişlerimizin sürekli saplama gitmesi konusunda yönetmelikte bir engel yok. Ancak bu mantığa aykırı ve bununla ilgili de mutlaka düzenlemelerin yapılması gerekiyor. En azından yapı boyunca sürekliliğin en az %50 kirişlerde sağlanmalı. Bu kural mutlaka koyulmalı. Bu arada çıkma konusundan az önce bahsettik ancak çıkma konusu eğer yasaklanırsa yani artık duvarlarımız doğrudan kolondan kolona örülmeye başlarsa bununla da hatalı tasarımlarda yani bilinçsiz müteahhitlerimiz hatalı tasarımlar uygulayabilir. Yani proje dışında çünkü pencere büyüten çok vatandaş var bu ülkede. Kısa kolon oluşumuna neden olabilir. Dolayısıyla da duvarların kolonlarla, esnek derzlerle ayrılması da burada iyi bir çözüm olacaktır. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Çünkü çıkmaların kaldırılmasını gerçekten istiyorum ancak bunun bir önlem alınarak kaldırılması bizim için çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bir handikap var. Diğer bir konu şehirlerde eski yerleşim yerlerinde, ana arterlerde özellikle yani işte ticaret hacminin kalbinin döndüğü yerlerde genellikle eski yapılar var. Yani 50 yıllık yapılar, 60 yıllık yapılar, 45 yıllık yapılar. Dolayısıyla buralarda çok hızlı kentsel dönüşüm işlemlerinin başlatılması gerekiyor. Gerekirse oradaki kat maliklerine başka bir yerden arsalar vererek yani gerekirse primli arsalar verilsin. Gerçekten önemli değil ama o bölgelerin yapılaşması gerekiyor. O bölgelerin yeniden yapılaşması gerekiyor ve ada bazında yapılaşması gerekiyor. Yani bitişik nizam binaları bölüp yıkıp tekrardan bitişik nizam yapacaksak zaten anlamı yok. Yani bunu yapmanın gerçekten bir anlamı yok. Mesele burada ada bazında kentsel dönüşüm olmalıdır. Tabii bir de yumuşak kat ve zayıf kat düzensizliğinden ki ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Yumuşak kat ve zayıf kat düzensizliğinden çok fazla yapımız hasar aldı. Çok fazla yapımız da yıkıldı. Şimdi bununla ilgili bir revizenin olacağını düşünüyorum. Yani çünkü en basitinden zayıf katla ilgili ibareler zaten yetersiz. Görüyoruz ki yumuşak kat da yetersizmiş. Dolayısıyla bir revizeye ihtiyaç duyulacağına da inandığımdan 2018 öncesi yapılan ve altında ticari işletme olan tüm binalarda da güçlendirme zorunluluğunun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Veya o yapılara yeni çıkacak revizeye göre bir performans analizi yapılmasının gerekliliğini savunuyorum. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Gelelim biraz da proje konusuna. Şimdi özellikle statik projeler mutlaka odalarda kontrol edilmeli. Yani inşaat mühendisleri odasında kontrol edilmeli. Şimdi ilk olarak yapı denetimlerde kontrol ediliyor uygulamada. Ardından da belediyelerde kontrol ediliyor. Ancak biliyoruz ki yapı denetimler genellikle ucuza mal etmek için çaylak mühendisler çalıştırıyor. Belediyelerde siyasi kurum. Yani küçük şehirlerde bunlarla ilgili belki çok rant dönmüyor ama büyük şehirlerde neler dönüyor? Mutlaka kulağınıza bir şeyler gelmiştir. Dolayısıyla projelerin üçüncü bir göz olarak mutlaka meslek odalarında da kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inşaat mühendisleri odası bu konuda hem bir tık daha yetkin mühendislerden oluşuyor hem de sadece sırf bu iş için alınacak inşaat mühendisleriyle sürecin daha da hızlandırılması söz konusu olabilir. Tabii statik projeler demişken mutlaka datalar yani inşaat mühendislerinin kullandığı yazılımların dataları da kontrol mercilerine teslim edilmeli. Çünkü inşaat mühendisleri de hepsi iyi insanlar değil. Aramızda kötü insanlar da var. Aramızda sabunlayarak kurtarmayan bir projeyi kurtarttıran insanlar da var. Dolayısıyla dataların mutlaka kurumlara teslim edilmesi gerekiyor ve kontrollerin bu datalar aracılığıyla da yeniden yapılması gerekiyor. Tabii paket program konusuna gelmişken yani bu yazılım konusuna gelmişken
Şimdi Türkiye'de aktif olarak kullanılan 3 tane paket program var. Ancak bu paket programların işleyişini, çalışmasını denetleyen bir üst kuruluş yok. Şimdi yönetmeliklerimiz o kadar ağır ki bir mühendisin elle hesap yapması aylar alabilir. Yani zaten mümkün değil, artık kimse yapmıyor bunu. Çünkü yazılım var, artık bilgisayar var, bilgisayar çağındayız. Ancak kullandığınız yazılımın bir hatası varsa ne olacak? Şimdi burada yine mühendis suçlu oluyor. Ama mühendis o binlerce denklemin arasından o hatayı çıkarıp tespit edemez. Dolayısıyla bu paket programların da, evet yani şu an paket programlar çok güvenilir hale getirildi aslına bakarsanız ilk çıktıkları döneme göre. Ancak yine de yıllar geçti ve hala bunları denetleyen bir üst kuruluş kurulmadı. Neden kurulmadı? Yani bunların denetlenmesi neden bu kadar zor? Neden istenmiyor bunların denetlenmesi? Halbuki bunları çok rahat bir şekilde denetleyebiliriz. Bir de yine statik proje konusunda şimdi bazı öğretiler var. Nedir bu öğretiler? Döşeme üzerine isabet eden duvar yüklerinin hareketli yük olarak işte artı 150 kilo alınarak genellikle ilave edilmesi söz konusu. Ancak bizler biliyoruz ki bu yükler, yani hareketli yükler deprem hesabına %30 olarak katılıyor. %30 katılımla katılıyor hareketli yükler. Dolayısıyla hareketli yük olarak duvar imalatı ekleme olayını tamamen hayatımızdan çıkarmak zorundayız. Biz bütün duvarları kalıcı yük olarak, çizgisel yük olarak eklemek zorundayız. Ki deprem hesabımız tam olsun. Gelelim bir başka konuya. Bu videonun başında size bir konudan bahsettim. Dedim ki bitişik nizam kavramı hayatımızdan çıkarılmalı. Ancak belki bunu kısa vadede çıkarmak çok mümkün olmayacaktır. Çünkü bitişik nizam bir adada zaten 3 yıl önce yapılaşan bir yapı varsa burada çok da açıkçası yapılacak bir şey de kalmıyor. Çünkü şehir yaşayan bir şey ve her geçen gün yeni yapılarla birlikte değişen, yenilenen ve bu şekilde hayatını sürdüren bir olgu. Dolayısıyla bitişik nizamdan tamamen vazgeçemeyebiliriz. Ancak bitişik nizamda kalıp kurmak büyük sorun. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizler 3-4 kata kadar, yani tabii bunun bir dilatasyon hesabı var, ancak yapılar arasında işte 5 santimlik, 6 santimlik, bilemediniz 10 santimlik dilatasyonlar bırakıyoruz. Ancak bildiğiniz gibi kalıp kurmak için bir mesafeye ihtiyaç var. Şimdi siz kalıp kuramadıktan sonra iki seçeneğiniz var. Ya arkaya köpük koyacaksınız, vibratörü tutamayacaksınız ki büyük cinayet. Ya da yandaki binaya yapıştıracaksınız, yine büyük cinayet. Dolayısıyla proje aşamasında buralarda en az 15 santimlik, en az 20 santimlik dilatasyonlara ihtiyaç var. Yani yapı 3 katlı da olsa, 2 katlı da olsa hiç fark etmez. Çünkü kalıp kurmak mümkün değil. 5 santime neyin kalıbını kurabiliriz? Zaten 2 santim plywood. 3 santimden hangi kuşağı, hangi dikmeyi atabiliriz? Yani burada mantıklı olan şudur. 2 santim plywood, bir 10'un, bir 5-10. Hadi en azından bu olması lazım. Dolayısıyla da en az zaten 17 santime ihtiyaç var. Burada da 20 santimlik dilatasyon oldukça sağlıklı olacaktır. Şimdi bazıları itiraz edecek. Diyecek ki yan tarafta da var zaten bir dilatasyon. Yani 10 bıraksın, 10 bıraksın, ama öyle değil. Eski yapılaşmalar, mevcut yerler dilatasyon bırakmamış. Yan tarafın dilatasyon bırakmadığı yerde sizin 10 santim bırakmanız bir anlam ifade etmiyor. Sizin en az 15 santim, 20 santim dilatasyon bırakmanız gerekiyor ki aslında son depremde meydana gelen deplasmanları da düşünürsek bu ölçü biraz daha mantıklı bir ölçü. Çünkü bina gerçekten de o kadar hareket etmiş bazı yerlerde. Şimdi yurt dışında şöyle bir uygulama var. Uygulama konusundan bahsedeceğim. Şimdi önce genellikle yurt dışında kolonları ayrı atıyorlar. Ardından da döşemeli kirişleri ayrı atıyorlar. Ancak onlardaki uygulama şu. Özellikle Rusya bölgesinde. Kolonu döküyor. Ertesi gün kontrol mühendisleri geliyor. Kolonun şakülüne bakıyorlar. Bir kaçıklık var mı diye. Kolonun segregasyon düzeyine bakıyorlar. Kabul edilebilir düzeyde mi, kabul edilemez düzeyde mi diye. Ona göre kolonu yıktırıyorlar. Kolonu yıkmak kolay. Ama bizim ülkemizde kolonlar ve döşemeler, yani kolon, döşeme ve kirişler birlikte dökülüyor. Dolayısıyla çok büyük bir beton kütlesi var ve segregasyon oluştuğunda veya kolonda bir şakül kayması olduğunda bizde genelde bu durum görmezden geliniyor veya işte segregasyon olan bölüm kalekimle malekimle sıvanıp geçiyor. Hadi iyi konuşayım, iyi ihtimalleri değerlendireyim. Yani bir miktar düzgün tamir araçlarıyla belki tamir edilmeye çalışılıyordur. Ancak açıkçası ben inanmıyorum. Bu konuda da mutlaka adımlar atılması gerekiyor. Yani evet, ekstra bir soğuk derz oluşturmak belki çok sağlıklı değil. Ancak belki kolonları ayrı döküp üzerine bir chipping uygulaması yapıp üzerine belki özel kimyasallarla yeniden sağlıklı bir olguya oluşturabiliriz ki zaten yönetmeliklerimizde de standartlarımızda da basit bir kesme hesabı var aslında soğuk derzler için. Şimdi bunun bir çıkar yolunun olması lazım. Çünkü ben görüyorum, yani yolda geçerken, hatta YouTube yorumlarında şu an izleyicilerim de yazıyor ve çok mutlu oluyorum. Diyorlar ki biz sizi izledikten sonra baktığımız inşaatlarda segregasyon görmeye başladık. Segregasyonun ne olduğunu öğrenmeye başladık ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü vatandaş artık bilinçlenmek zorunda. Vatandaş bir daireye girdiğinde mutfak ankastresine bakıp mutfak dolaplarını görüp daireye alıp çıkmamalı. Vatandaş artık incelemek zorunda. Yani canınızı koyuyorsunuz oraya, ailenizi koyuyorsunuz oraya. Ve görüyorsunuz ki denetim sistemimiz, uygulama sistemimiz, proje sistemimiz yeterli değil. Yeterli hale getirilebilir ama şu an değil. Pek çok aşamada eksikler var. Hala
bir şantiye şefi 5 şantiye imza atabiliyor. Şantiyelerde de şef yok zaten bu yüzden. Şimdi birkaç şehir uygulamaya başladı. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerinin baskısıyla şu anda yapı denetim firmaları sahaya gidiyor ve şantiye şefi yoksa demiri teslim almıyor, betonu döktürmüyor vesaire vesaire. Ancak bu şu an zorlama bir işlem ve ertesi gün beton sulanıyor mu, kürleniyor mu hala kontrol eden yok. Kalıplar kaçıncı günde sökülüyor hala kontrol eden yok ama yine de bu da bir aşamadır. Ama kesin çözüm benim dediğim her şantiyede bir şef olmak zorunda. Hatta daha da iyisi proje müellifi o şantiyenin şantiye şefi olmak zorunda. Böylece yılda 2 iş yapar, 3 iş yapar. Daha fazlasını yapamaz. O şantiyeler mükemmel şantiyeler olur. Dolayısıyla konuyu yeniden bağlayayım. Bizde de kolonlar ayrı dökülebilir özel önlemler alınırsa ve kolonda bir imalat bozukluğu varsa o kolonun kırılması kontrol ekiplerince istenebilir. Bir kolonu kırmak, yani bir kolonda hasar varsa bir kolonu kırmak, şakülü bozuksa çok da zor bir işlem değil. Ancak bütün bir katı yıkmak ya da işte katı askıya almak falan, yani bunlar gerçekten zulüm ve olabilecek şeyler değil, zaten olmuyordu o yüzden. Herkes bir gözünü kapatıyor, olaya devam ediyor. Diğer bir konu. Yine sağ üst köşeye bunun şu anda videonun linkini koyuyorum. Bunu da izleyebilirsiniz. Beton dökerken bizim yönetmeliklerimiz diyor ki betonu en fazla 1,5 metre yükseklikten dökebilirsin. Ama şimdi etriyeler var, çirozlar var, bir şeyler var. Ben henüz onu başarabilen bir firma görmedim. Mutlaka vardır. Belki devasa firmalar çok özel projelerinde, işte kolon ebatlarının aşırı uç olduğu projelerde belki yapabiliyorlardır. Ancak özel konut projelerinde, şehir içi yapılaşmalarında bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla da bununla ilgili bir geliştirme yapılması lazım yönetmelik bazında. Ben bununla ilgili platform önerisi geliştiriyorum. Yani benim de uyguladığım bir sistem bu. Çünkü pompayı düşünün, 40 metre 50 metre yükseklikten beton serbest düşüşe geçiyor ve dolayısıyla da ayrışmalar meydana geliyor. Bunun yerine pompadan gelen betonu, bu gerçi videoda zaten izleyeceğinizi düşünüyorum. Mutlaka izleyin çünkü çok özenle hazırlanmış bir video. O video için gerçekten epey vakit harcamıştım ve epey emek harcamıştım. Pompadan gelen beton kolonun yanındaki platformda biriktiriliyor ve oradan kolona düşmesi sağlanıyor. Bu sayede de ayrışmanın biz tamamen önüne geçtik. Tabii ayrışmanın tamamen önüne geçerken tek yaptığımız işlem bu değil. Yani kolonların bütün birleşim noktalarını, plywoodların, kalıpların bütün birleşim noktalarını silikonladık, işte özel kelepçelerle sardık, tayrotlarla sardık vesaire vesaire. Yani o videoyu izlerseniz zaten çok daha beni iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Özel bir çaba harcadık ve gerçekten de iyi sonuç aldık. Ancak yönetmeliğin sadece işte 1,5 metreden daha yüksekten dökemesin deyip konudan sıyrılmasıyla bu iş olmuyor. Yani bir karayolunda bir virajı 1000 araçtan bir araç alamıyorsa, bir araç kaza yapıyorsa sürücü kusurludur. 1000 araçtan 10 kişi kaza yapıyorsa oradaki viraj kusurludur. Şimdi Türkiye'de bu konuda 1000 araçtan 999'u kaza yapıyor ve hala yönetmelikleri bir suçlu bulmuyoruz. Tabii ki de yönetmeliklerin bu konuda revize edilmesi gerekiyor. Yani gerekirse bununla ilgili dayatmalar gelmeli. Eğer pompaları 1,5 metre kalacak şekilde kolona indiremiyorsak belki de pompaların küçültülmesi istenebilir. Ancak bunu birey olarak sizin isteme şansınız yok. Bu köklü bir revizyonla olabilecek bir şey. Diğer bir konu kolon dipleri konusu. Şimdi kolon kalıplarını kurdunuz. Tabii döşemeyle birlikte attığınızı varsayıyorum. Üstte birçok çalışma oldu. Bağ telleri geldi, şunlar geldi, bunlar geldi, talaşlar geldi. Kolonların diplerinde pislikler birikiyor ve bu bir katman haline alıyor. Dolayısıyla bunların da mutlaka süpürülmesi gerekiyor. Güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Biz bununla ilgili hatta yine o az önceki videoda görmüşsünüzdür muhtemelen. Arnica marka bir süpürgemiz var ve çok güzel süpürüyor. Detaylı bir temizlik yapıyoruz ve ardından da diğer imalatlara geçiyoruz. Diğer bir konu, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sahaya beton siparişi verdiniz. Beton geldi, slampı kötü. Çok düşük olabilir, çok yüksek olabilir. Bilmiyorum. Ancak beton oraya geldikten sonra artık yapılabilecek işlemler sınırlı. Şimdi slamp çok yüksekse zaten çok yapacak bir şey yok. Slamp çok düşükse akışkanlaştırıcı katabilirsiniz en fazla. Ki onun da fazlası zarar. Bu arada akışkanlaştırıcı demişken su katacağınıza akışkanlaştırıcı katın. Hani onu da söylemeden geçmeyeyim. Ancak bunun çok güzel bir çözümü var. Bunu bir sefer hata yaparsınız. İkinci seferde bu işi kökten çözmüş olursunuz. Nedir sorun? Bir kişi, sizin ekibinizden bir kişi beton santralinde bekler. Orada slamp alır ve şantiye o şekilde gönderir. Yolda geçen süreden dolayı slamp miktarı bir miktar düşebilir. Ancak dedim ya, bir kez hata yaparsınız. İkincide bunu düzeltirsiniz ve ondan sonra da şantiyeye gelen slampınız düzenli slamp olur. Yani bununla ilgili de hem santralde hem de şantiyede ayrı ayrı slamplar alabilirsiniz. Ve bunun da mutlaka yönetmeliklere eklenerek bunun zorlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şantiyeye geldikten sonra artık o beton iyi de olsa kötü de olsa, slampı yüksek de olsa düşük de olsa dökülüyor. Slamp yüksek veya slamp düşük demek değildir ki beton dayanımı düşük veya işte yüksek. Ancak sonuçta bunun betonun bir işlenebilirliğinin olması lazım. Yani çok yüksek slamp iyi bir şey değil, çok düşük slamp da iyi bir şey değil. Yani bunun bir kararının olması lazım. Diğer bir konu kalıp söküm süreleri. Şu anda hala kalıp söküm sürelerini denetleyen hiçbir kurum yok. Yapı denetimler denetlemiyor. Sahalarda zaten şantiye şefi yok. Dolayısıyla bu konu yine
en başta değindiğimiz konuya geliyor. Her şantiyede bir şef olmak zorunda. Ve bu sayede betonun kürlenmesi, betonun sulanması, kalıp söküm süreleri ve sadece betonarme olarak düşünmeyin. Ya siz betonarmeyi mükemmel yapıyorsunuz. Tesisatçı bir geliyor, bütün kirişleri dele dele gidiyor. Yani bunları görmüyor muyuz ülkemizde? Bütün kolonlardan elektrik boruları geçiriyorlar sonradan kazıya kazıya. Yani bunların örnekleri var. Dolayısıyla şantiye şefi her aşamada olmak zorunda şantiyede. Yani şu anda evet Çevre Şehircilik bir adım attı. Beton dökümünde, demir teslimine çağırıyor. Ama bu yine yeterli değil. Her şantiyede bir şef olmak zorunda. Bunun dışında az önce de bahsettiğim gibi Japon deprem yönetmeliğini zaten uygularsak her taraf perde olacak. Ancak bunu uygulayamazsak yönetmeliklerimiz, yönetmelik oluşturucularımız bunu uygulamak istemezlerse en azından modellememizin vurulmayı engelleyecek şekilde olması şartıyla merdiven kovaları ve asansör kovalarının perde olması gerektiğine inanıyorum. Ancak dediğim gibi vurulma konusunu dikkate almak şartıyla binanın vurulmasına izin vermememiz gerekiyor. Bunu da neden söylüyorum? Deprem anında panikle herkes merdivenlere koşuyor. Ve ilk giden elemanlar da hep merdivenler. Yani burada en azından perdelere bunları bağlayabilirsek, perdelere güzelce ankraj yapabilirsek insanların en azından merdivenlerde hayatını kaybetmesinin önüne geçme şansımız olabilir. Bununla ilgili de biz Malatya'dayken kötü bir anı yaşadık. Tabii biz hasar tespiti yaparken bir vatandaş yanımıza geldi ve dedi ki bir yerde bir evim var dedi. Buna dedi hasar tespit ekipleri gelmiş. Biz değildik, başka biri gitmiş. Hasarsız vermişler dedi ama dedi merdivende dedi çatlaklar var dedi. İşte merdiven gitti gidecek falan filan bir şeyler dedi. Ya da az hasarlı vermişler dedi. Tam hatırlamıyorum. Nasıl dedi böyle az hasarlı raporu veriyorlar dedi. İşte o an orada bir arkadaşımız anlatmaya çalıştı. Hani kolon, kiriş gibi elemanlarda, perde gibi elemanlarda hasar yoksa hani döşeme elemanları böyle orta hasar, ağır hasar olarak verilemiyor. Hani bu bir döşeme elemanı sonuçta tarzında anlatmaya çalıştı. O vatandaş da dedi ki ben dedi depremde dedi 11 akrabamı dedi merdiven kovasında kaybettim dedi. Ne demek dedi bu bina ağır hasarlı değil dedi. Şimdi bu çok çarpıcı bir durum. Dolayısıyla merdivenlerimizi bizim ekstra önlemlerle bir şeyler yapmamız lazım. Belki benim önerim burada yeterli değildir. Ancak merdivenlere bir şey yapmamız lazım. Tabii dediğim gibi taşıyıcı sistemlerimizden elektrik boruları geçiyor, tesisat boruları geçiyor. Bunun bir şekilde önüne geçmemiz gerekiyor. Yani bunun gerekirse yönetmeliklerle düzenlenerek bir şekilde bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bir diğer konu da kolon kiriş düğüm noktaları yani birleşim noktaları. Bu noktalarda da özellikle boğaz etriyelerinin ve bunları bağlayan çirozların çok itinalı bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani özellikle gidip bu noktaların kontrol edilmesi gerekiyor hatta. Ve gelelim bir başka maddeye. Bildiğiniz gibi beton ömrü 50 yıl. Yani yönetmelikte aslında özellikle beton örtüsü dediğimiz pas payına değinerek 50 yılın uzatılabileceği ya da azaltılabileceği söylenmiş. TS 206'da böyle yazıyor. Yani bunu ima ediyor. Ancak şimdi bizim pas payımız genellikle uygulamada 2,5 santim. Hadi yangın yönetmeliğini baz alan yerlerde de 4 santim oluyor. Ancak şimdi uygulama anında bu demir ip gibi çıkmıyor. Üstten indiriyorsunuz demiri vesaire derken bu pas payları düşebiliyor. Dolayısıyla 50 yıl maksimum değer olmalı. Şu anki koşullarda, şu anki pas paylarıyla, şu anki beton sınıflarıyla. Ve dolayısıyla da bir bina 50 yıllık ömrünü tamamladıysa artık onun iki seçeneği olmalı. Ya güçlendirme ya yeniden yapım. Vatandaşın burada riskli yapı tespitine başvurması ve yapısını analiz ettirmesi, kentsel dönüşüme sokması, oradaki işte mahkeme süreçleri, itirazlar bunlar olmamalı. Buradaki prosedürü atlamalıyız ve bir bina ömrünü 50 yıl olarak tamamlamışsa o binanın artık iki seçeneği olmalı. Güçlendirme veya yeniden yapılaşma. Bir diğer konu yapısal yalıtım konusu. Şimdi bizim genellikle ülkemizde yüzeysel yalıtım yapılıyor. Yani P3000 dediğimiz işte o membranlarla yüzeysel bir yalıtım yapılıyor. Ancak yüzeysel yalıtımı düzgün yapamadıkları için ne yazık ki bu konuda da sıkıntılar yaşıyoruz. Yapısal yalıtımın mutlak surette zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Yapısal yalıtımın üzerine yine yüzeysel yalıtım yapacaksa yapsın. Ancak yapısal yalıtım mutlak suretle zorunlu olmalı. Bu da benim görüşüm. Bunun dışında bina teslim edildi diyelim 10 yıl geçti. Orada işte altta ticari bir işletme varsa dükkan sahibi değişiyor, işletmeci değişiyor, banka giriyor çıkıyor, market giriyor çıkıyor. Kolonlara çok fazla zarar veriyorlar. Taşıyıcı sisteme çok fazla zarar veriyorlar. Biri geliyor dekorasyon yapıyor, çivi çakıyor, biri gidiyor onu söküyor. Kolonların köşelerini kırıyorlar bilmem ne. Yani çünkü onlarca yıl boyunca o kolon hizmet veriyor ve adam orada dekorasyon yapacak ya da işte mal sahibi iyi bir kirayla kiracıya verecek diye bir sürü zarar veriliyor binaya. Ve o bina yarın bir gün hasar aldığında da müteahhitini çağırıyorlar, inşaat mühendisini çağırıyorlar. O saatten sonra açıkla artık açıklayabilirsen derdini. Ya işte biz düzgün yaptıydık da bilmem neydi de açıklayamazsın. Mutlak suretle binada yapılacak en ufak tadilat için bile, çivi çakmak için bile mutlak suretle bir izin alınmalı ve bir inşaat mühendisi veya mimar eşliğinde bu işlemler yapılmalı. Onun bilgisi dahilinde yapılmalı. Ya çünkü şu an duyuyoruz adam 4. katta, en son katta üstümde benden başka daire yok diye kolon kesiyor. Yani bu sadece sanmayın ki ticari alanlarda yapılıyor. Yapamamalı. Ticari alanlarda biliyorsunuz kolon kesilen yerler var. Şu anda hatta ekrana getiriyorum. Buraya mesela bilardo masası sığmamış. Vatandaş burada kolonu kesmiş.
Yani olacak iş değil. Bunun dışında yapıların taşıyıcı sistemi her yıl kontrol edilmeli devlet eliyle. Neden? Çünkü dediğim gibi kolonlar kesilebiliyor, tahrip edilebiliyor, elektrik tesisatı geçiriliyor, klima montaj ediliyor, onun gideri ya her şey oluyor bizim ülkemizde. Çünkü biz bilinçsiziz. Biz zararı ucu bize dokunmayacaksa, yani yasal sorumluluğu bize dokunmayacaksa çok acımasız olan insanlarız. Yani insanın doğası bu. Ve dolayısıyla bunun çok kontrollü bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ve bir diğer madde otopark yönetmeliği konusu. Şimdi otopark yönetmeliği gerçekten iyi, hoş. Otopark yapılsın. Çünkü artık arabaları üst üste koyacağız neredeyse. Yani araba koyacak yer yok memlekette. Ancak otopark yönetmeliği şu an statik sistemleri çok fazla zorluyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir adım atılmalı, ancak nasıl bir adım atılmalı bilmiyorum. Yani bununla ilgili de yine fikirleriniz varsa aşağıya yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Yani bu video biraz aslında karşılıklı iletişim halinde olacağımız bir video olacak. Öyle görünüyor. Ve bu nedenle de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yani sadece bu madde için değil, diğer söylediğim tüm maddeler için aslında yorumlarınızı bekliyorum. Bir de şimdi bugüne kadar yapılar yapıldı. Yapılar yıkıldıktan sonra biz suçlu aramaya başlıyoruz ama şu an o yapılar ayakta. Ve devlet eliyle veya odalarla işbirliği yaparak bunların tespitine çıkalım. Tespitine çıkalım derken düzensizlikler manasında. Yani örnek veriyorum, kısa kolon yapılmış mı? Bodrum'da bant pencereler yapılmış mı? En azından bunları tespit edelim. Bunlara dair önlemler alalım. Şu an alacağımız bir önlem bile pek çok hayatın kurtarılmasına neden olacak. Pek çok hayatın kurtarılmasını sağlayacak. Dolayısıyla şu an odalarımızın boş durmaması lazım. Şu an birçok istihdam edilebilecek inşaat mühendisi ve mimar alınması lazım. Ve bunların da sahaya sürülmesi lazım. Düzensizlik tespit etmesi lazım. Merdivenler kolonlara bağlanmış olabilir. Dediğim gibi işte bant pencereler yapılmış olabilir. Tuvaletlerin havalandırmaları iki kolon arasında kalmış olabilir ve bu da kısa kolona neden oluyor olabilir. Yani biz bu hataları tespit etmek zorundayız ki bir can kurtarmak bile çok değerli. Bir can kurtarsak karlıyız. Yani ki bu işlemler yapıldıktan sonra bırakın bir canı, binlerce can kurtarılacağına inanıyorum. Şimdi mesela Rönesans rezidansının yıkım sebebinin kısa kolon olduğu açıklandı. Hadi buyurun bakalım. Tabii resmi veriler değil, resmi veriler henüz gelecek. Bir de deprem bölgesinden gelen tespitlerden ötürü söylüyorum. Binaların altına ticari yapılaşmalara fırın, işte seramik fırını gibi sıcak bir şekilde işlem yapan işletmelerin açılmaması gerekiyor. Bu yani buhar etkisinden ya da sıcaklık etkisinden malzemeyi gevrekleştiriyor ve beklenmeyen bir şekilde yıkımlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu tarz sıcak işlemler yapan, yani işte belli bir derecenin üzerinde sıcaklığı olan işletmelerinde apartman altlarında değil, ayrı bir yerde, böyle tek katlı yerlerde yapılması gerekiyor. Bunun dışında az önce de yani videonun başında da söylediğim gibi bizim konutlarda yapı önem katsayımız 1. Ben bunu yanlış buluyorum. Bizim yapı önem katsayımız en azından 1.2 olmalı. Yani bir alışveriş merkezi kadar değerli bizim hayatımız. Alışveriş merkezi evet ticaretin kalbi olabilir ama evlerimiz de bizim kalbimiz, bizim ailemiz. Bana kalırsa hatta hepsi 1.5 olsun. Ancak en azından 1.2'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında ivmeler bildiğiniz gibi zaten Hatay'da tutmadı. Yani deprem düzeyi 1'e göre yaşadık biz bu depremi. Dolayısıyla bunların zaten artırılacağını biliyorum. Bunlara el atılacağını biliyorum. Ancak bu videoda yine değinmek istedim. Bir diğer konu, yapılarımızda duvarlardan ötürü hesapladığımız periyotlarla yapıların periyotları birbirleriyle uyumsuzluk gösteriyor. Bu da yapıların daha yüksek deprem kuvvetleriyle uygulamada karşılaşmasına neden oluyor. Bununla ilgili çok güzel bir test çalışması var. Adem Doğangün, Yücel Güney ve Onur Kaplan'ın çok güzel bir çalışması var. Bunun da linkini aşağı koyuyorum. Lütfen o yazıyı da okuyun. Gerçekten çok değerli bir çalışma ve aslında atılması gereken adımlara dair de bir öneri niteliğinde. Bunun dışında bizim hayatımıza güçlü kolon, zayıf kiriş muhabbeti 98 yönetmeliğiyle girdi. Yani 98 yönetmeliğinden önce yapılan yapılarda kirişler daha kuvvetli, kolonlar daha zayıf olabilir. Bu da yıkımların temel sebeplerinden biri. Dolayısıyla 98 öncesi yapılarda mutlak surette bunlar tespit edilmeli ve gerekirse güçlendirme yoluyla, gerekirse yeniden yapılaşma yoluyla acil bir şekilde bu yapılara el atılmalı. Bunun dışında hemen hemen her yerde söylediğim konuları da yine söylemek istiyorum. Bizim her üniversitede mühendislik fakültesine, mimarlık fakültesine ihtiyacımız yok. Bizim kontenjanlarımız azaltılmalı, mühendislerin sayısı azaltılmalı ki niteliği artsın. Biz önüne gelene geçici müteahhitlik belgesi adı altında ya da normal müteahhitlik belgesi adı altında müteahhitlik belgesi dağıtmamalıyız. Bu o kadar ucuz bir şey değil. İnsan hayatı da o kadar ucuz bir şey değil. Bizim mutlak suretle mevcut müteahhitlik lisanslarını iptal edip firmanın tamamı mühendis veya mimarsa müteahhit olmasına izin vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Yani elin pazarcısı, elin kasabı bilmem ne şusu busu müteahhit olarak karşımıza çıkmamalı.
Çünkü bu adamlar bilinçli değil ve bu adamları eğitmekle biz ülkenin bir 50 yılını daha harcayamayız. Bunun dışında yeni mezun olan bir mühendisin mutlaka yardımcı mühendis unvanıyla 2 yıl staj yapması gerekiyor. Ve bu 2 yıl içerisinde de hangi branşta kendini geliştirecekse o branşta çalışması ve o branşta deneyim kazanması, ardından imza yetkisine sahip olması gerekiyor. Bu arada hatta bir de sınav yapılırsa çok da tatlı olur. Ve yapılarımıza devlet garantör olmalı. Neden garantör olmalı? Ya şimdi yapı yıkıldıktan sonra enkazdan karot alıp ya bunun dayanım sınıfı düşükmüş demek bana biraz garip geliyor. Yapılar şu an ayakta. Şu an eski yapıların hepsinden karot alınabilir. Şu an yeni yapıların hepsi zaten yönetmeliğe uygun. Şu an taze beton numuneleri alındı. Çelik çekme testleri alındı. Eğer yapılacaksa benim de dediğim gibi sertleşmiş betondan numuneler alınır ekstra. Ve eğer yumuşak kat, zayıf kat gibi şeylerde yönetmeliğin yetersizlikleri varsa bunlar acilen tespit edilir ve acil bir şekilde bunlara dair önlemler alınır. Ancak artık insanımız bir garantisi olan evde oturmayı hak ediyor. Yani bizim insanımız mutlak suretle devletin garantisinin olduğu, yani emin ellerde olduğu evlerde oturmayı hak ediyor. Yani çünkü şu anda biliyorsunuz herkes müteahhitini araştırıyor, bilmem nesini araştırıyor, düzgün yaptı mı yapmadı mı. Ya bizim vatandaşımız gerçekten bunları düşünmek zorunda değil. Bunları düşünmek zorunda kalmamalı. Ben eminim ki Japonya'daki bir vatandaş bunları düşünmüyordur. Çünkü biliyor ki devletin gücü orada. Biz de vatandaşlarımıza bunu hissettirmeliyiz. Ve düzgün denetimle, düzgün uygulamayla, düzgün yönetmeliklerle ve çok katı disiplinle bu uygulamaları hayata geçirmeliyiz. Peki şimdi bir sürü size eksik saydım. Bir sürü düzeltilecek şeyler saydım. Düzeltilmesi gereken öneriler saydım. Tabii bunların bazılarına katılabilirsiniz, bazılarına katılmayabilirsiniz. Bunları da anlarım gerçekten. Ancak şimdi baktığımız zaman müteahhitlik sistemi 2-3 yıl önce revize edildi. Yani yönetmelik değişti. Yapı denetim sistemi yine aynı şekilde 2019'da revize edildi. Deprem yönetmeliği dediğimiz şey 2018'de çıktı. Daha birkaç ay önce şantiye şefliği sistemi değişti. Şimdi tüm bunlar zaten yeni değişmişken, yeni yönetmeliklerle, yeni yasalarla güncellenmişken nasıl oldu da hala biz bir şeyleri eleştiriyoruz? Yani nasıl oldu da sunulan çözümler hiçbir şeye çözüm olmadı? Söyleyeyim. Çünkü çıkan yasalar depremde hep gençler öldü, gençler diyen, elinde ekmek tutan o amcanın değil, bu proje değil, bu olmamış, bunların hiçbiri değil diyen ağababalarının yasası. Çünkü çıkan yasalar şantiyede denetleme yaparken hatalı imalatları düzeltmesini söylediği için ustalar tarafından darp edilip yoğun bakımda tedaviye alınan mühendislerin değil, asgari ücret verdi mi bütün mühendisleri kapıma dizerim diyen sermaye sahiplerinin yasası. Çünkü çıkan yasalar inşaattaki her türlü sorumluluğun omuzlarına yüklendiği ama asgari ücretten daha düşük maaşlarla gece yarılarına kadar beton dökümünü kontrol eden emekçi mühendislerin değil, ülkenin anasını ağlatacağız diyen müteahhitlerin yasası. Çünkü çıkan yasalar emekli ikramiyesini alıp üzerine 15 yıllık kredi borcuna girip bütün birikimiyle bir adet ev alabilen halkın değil, bir tane mühendis istihdam etmeyi masraf görüp milyonlarca liraya daire satan holding patronunun yasası. Çünkü çıkan yasalar sesimi duyan var mı diye bağıranlar, mücadele edenlerin değil, her şeyin farkında olduğu halde 3 maymunu oynayanların yasası.